Dostlar herkese selamlar. Bugün 26 Ekim Pazar. Çok güzel bir haftayı geride bıraktık. Çok iyi bir kapanış aldık. Şimdi ise haftalık piyasa analizi ve değerlendirme videosuna hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta bizleri neler bekliyor? Çok önemli bilançolar ve faiz kararı var biliyorsunuz. O nedenle şimdi bence hemen gidin çay kahveyi alın ve bu arada da videoya beğeni ve yorum bırakmayı da lütfen unutmayın. Hatırlatmayınca çok az geliyor çünkü. Gelin bakalım bizi bu hafta neler bekliyor. Evet, Fear and Greed indekse baktığımızda yine Fear tarafındayız ama 27-28'lerde dolaşırken hafta sonu 33'e kadar yükselmişiz. Tabi bazı açıklamalar var. Bunlardan bir tanesi de dün ABD Başkanı Trump tarafından geldi. Çin'le adil ve harika bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum açıklaması. Bu korkuyu biraz daha hafifletmiş anladığım kadarıyla ama hala Fear tarafında devam ediyoruz. Dün bildiğiniz üzere Trump Kanada ile ilgili tarife kararını da açıkladı. %10 tarifeyi arttıracağını açıkladı. Daha geçtiğimiz hafta içi halbuki ticaret görüşmelerini durdurmuştu Kanada ile ama artık uygulanan tarifeyi %10 arttıracağını dün açıklamış oldu. Önümüzdeki hafta çok önemli bilançolar var arkadaşlar. Max 7 şirketlerinden de gelecek. Pazartesi günü kapanış sonrasında Celestica'nın ve Cadence'in bilançoları geliyor. Salı günü açılış öncesinde SoFi'nin bilançosu var bizim katıl tarafında biliyorsunuz yatırım hisselerimizden biri. Yine PayPal, UPS, HSBC, Visa yine salı günü bilançosu gelecek şirketlerden. Çarşamba günü açılış öncesinde Verizon geliyor, Boeing geliyor, Caterpillar gelecek, Etsy geliyor. Kapanış sonrasında ise çok önemli şirketler var arkadaşlar. Meta, Microsoft ve Google'ın bilançoları gelecek çarşamba günü akşam. Çok önemli bir akşam bizler için. Perşembe günü ise açılış öncesinde Eli Lilly'nin, Merck'in ve kapanış sonrasında da yine çok önemli şirketler geliyor. Amazon, Coinbase ve Apple, aynı zamanda Reddit ve Rocket Companies'in de bilançoları Perşembe günü gelmiş olacak. Cuma günü ise ExxonMobil ve Chevron gibi şirketlerin bilançolarını karşılayacağız. Ekonomik takvime geçelim arkadaşlar. Dediğim gibi önümüzdeki haftanın en önemli konusu faiz kararı. Çarşamba günü biliyorsunuz saat 21'de her zamanki saatinde ve gününde faiz kararını karşılıyor olacağız. Bakalım 25 bas puan düşüş beklentisi çok yüksek ihtimalle hala devam ediyor. Benim de beklentim bu şekilde. Farklı bir konu olacağını düşünmüyorum. Özellikle de geçtiğimiz hafta almış olduğumuz enflasyon verilerinden sonra, tüfe verilerinden sonra. Perşembe günü de gayri safi yurt içi hasıla 3. çeyrek verilerini alacağız. Bakalım bizi önümüzdeki hafta neler bekliyor. Heyecanlı ve hareketli bir hafta olacak gibi. Hemen grafiklerimize geçelim arkadaşlar. Videonun başında bahsettiğim gibi keyifli bir hafta kapanışı yaptık. Hacim fena değildi. Yani düşük kaldı önceki günleri ama benim için önemli olan zaten zirve üstündeki kapanıştan da ziyade bu yeşil direnci her zaman anlattım size. Yeşil direnç üstü kapanıştı. İlk kez izleyenler için ya da unutmuş olanlar için tekrar bu yeşil neden önemliydi? Hemen bakalım arkadaşlar. Bakın. Biz aslında Nisan'dan bu yana boğada değiliz. Yani buradan boğada değiliz. Biz aslında bu bölgeden beri, yani 2023'ün başı 2022'nin sonundan beri boğadayız. Bakın bu yükselen kanalımız, bu yükselen kanalın direnci tam da o bahsettiğim noktaya geliyordu. O nedenle bu boğa kanalının devamı, yani yukarı kırılması çok önemliydi bence. Şimdi önümüzdeki hafta bizim burada arayacağımız, teknik anlamda arayacağımız durum bu yeşil çizginin üstünde hafif konsolidasyonlar ya da yukarı ayrılmalar. Eğer artık bu şekilde devam edersek bu çizgiyi artık destek olarak kullanabiliriz. Önümüzdeki hafta yaklaşık direncimiz ise Fibonacci direncimiz olan 25.895. Aslında aylar öncesinde bu 1618 noktası, yani 25.895 benim yıl sonu hedefimdi Nasdaq 100 için ama artık neredeyse geldik. Çok daha hızlı gidiyoruz. Umarım bu şekilde devam ederiz. S&P 500'e gelelim. S&P 500'de de yine zirve kapanışı geldi. Bakın burada kısa vadeli bizim bir kanalımız vardı. Bu kanal içerisinde bir dışına çıkmıştık. Bu şeylerle ilgili konuda, tarifelerle ilgili konuda. Sonrasında ise tekrardan içeri girdik. Tekrar kanal içerisindeyiz. Burada da artık orta vadeli hedefim biliyorsunuz. Yani daha doğrusu yıl sonu hedefim 1618 Fibonacci 6970 dolar civarıydı S&P 500 için ama oraya da çok az kaldı. Artık takip edeceğimiz en önemli direnç burası.
Evet, Russell'a geçelim. Russell'da yine önceki zirvesinin üstünde bakın kapanışlar aldı. Burada sadece bir swing high bölgesi var. 2547.52. Bunun üstündeki kapanışlarda da kanal dirençleri takip edilebilir. Önemli desteğimiz de 2471 olarak devam ediyor. VIX'e geçelim. VIX'te de düşüşler devam etti. 50 günlük ortalamanın altında kapanış aldı. 17 dolar önemli bir destekti. Onun zaten altına da atmış oldu. Burada yine artık 14-15 dolar civarı ile 17 dolar civarı arasında, eğer yeni bir kriz vesaire olmazsa, burada konsolide olmasını beklerim VIX'in. Herhangi bir değişiklik yok beklentimde. Max 7 şirketlerine geçelim arkadaşlar. Apple önceki zirvesinin üstündeki kapanışlarda güzel olur diye düşünüyordum. Şu anda hala kapanışlar devam ediyor. 265 dolar civarında bir iğnemiz var. Bunun üstündeki kapanışlarda ise bu çizmiş olduğumuz yükselen kanalı takip edecektir. Önemli direncimiz de 280 dolarlar civarı olacak önümüzdeki hafta. Desteğimiz ise, en önemli desteğimiz zaten önceki zirvesi olan 260 dolar. Apple için ben umutluyum. Üstünde kaldığı sürece 260 doların. Evet, Amazon'a geçelim arkadaşlar. Amazon'da biliyorsunuz burada 200 günlük ortalamanın altında bir kapanış gelmişti. Burada epey korkuttu yatırımcılarını, ancak burası bir fake bölge olarak kalıp asıl desteğinin üstüne de attı. Ve şimdi buradaki bakın düşenini Cuma günü kırdı. Hacim önceki günün üstünde, ortalamanın biraz altında. O da 50 günlük ortalama hemen üstünde olduğu için o biraz baskı yarattı. Amazon'da dikkat edilmesi ve takip edilmesi gereken bölge 225 dolar civarı, yani 50 günlük ortalama. 50 günlük ortalamanın üstüne attığında Amazon çok daha rahat hareketler sergileyecektir. Yukarıda 233 dolar bir sonraki direnci. Evet, Google'a geçelim. Google'ı Twitter'a da atmıştım. Şuradaki düşen kanal kırıldığında biliyorsunuz. Şimdi onun üstüne zaten belli bir hareket yapmış. Yaklaşık %4-4,5 civarı bir yükseliş yapmış. Ancak daha da önemlisi, bakın buradaki swing high bölgesinin üstünde 256 dolar üstünde bir kapanış gelmiş. Hacim önceki günün üstünde ve ortalamanın da çok hafif sanki üstünde gibi. Yok, hemen ortalamada bakın. 28.66 M, 28.71 M ortalamaymış. Hemen ortalamada bir kapanış yapmış. Google güzel duruyor. Bu hafta biliyorsunuz zaten bilançosu da var. Bakın bilançoya göre hareketi nasıl olacak. Meta'ya geçelim arkadaşlar. Meta 100 günlük ortalamanın altında epey bir kalmıştı. 100 günlük ortalama direnç olarak görev görmüştü. Şurada bir konsolidasyon bölgesi, bir base bölgesi var, görüyorsunuz. Onun üstündeki kapanışı Cuma günü yaptık. Ancak hemen üstünde de 50 günlük ortalamamız var. Yani 743 dolar 50 günlük ortalamanın üstünde daha da rahatlayacaktır Meta. Meta ile ilgili ben uzun vade yatırımlar konusunda çok umutluyum kendi açımdan. Kendi yatırımlarımda var, yatırım portföyümde, bilginiz olsun. 736.67 de önemli destek olarak devam ediyor Meta için. Evet, Microsoft'a geçelim. Microsoft'ta biliyorsunuz trade hisselerimden bu hafta yine bilançosunu karşılayacağız Microsoft'un. Bakalım şimdi buradaki düşeni tam böyle direncinde kapanış geldi. Artık bizim önemli direncimiz burada 531 dolar olacak. Yatayda ise 519 önemli destek olarak görünüyor. Hacim Cuma günü fena değildi. Bir gün öncesinden daha iyiydi ama yine ortalamanın altında kaldı. Bu hafta artık şu düşen kırılım üstünde hacimli güzel mumlar görmeyi umuyorum. Aşağıda 519 dolar çok önemli desteğimiz. Evet, Nvidia'ya geçelim. Nvidia bakın burada kısa vadeli yükselen trendini aşağıya kırmıştı. Benim de elimde trade amaçlı vardı. Ancak stop olmamıştım. Çünkü bakın 50 günlük ortalama burada çok güzel tuttu. Şimdi ise 50 günlük ortalamadan sekti ve burası da bir fake olarak kaldı. Tekrar yükselen trendine girdi. Önceki zirvesinde üstünde kapanış yaptı. Hacim de önceki günün üstünde ancak ortalama altında biraz kalmış. Cuma günkü hacimler genel anlamda çok düşük değil ama biraz düşük hacimlerdi. O nedenle önümüzdeki hafta, belki önümüzdeki haftanın da biraz tedirginliği var. Hem bol bilanço var, hem işte faiz kararı vesaire. Çin'le yapılan anlaşma. İşte bir yandan Kanada olayı çok etkilemez ama yine de yoğun bir gündem içerisindeyiz. O nedenle hacimler biraz düşük kaldı diye düşünüyorum Cuma günü. Nvidia'nın sıradaki direnci artık 195 dolar diyebiliriz. 183 dolar ise çok önemli desteğimiz. Evet, Tesla bir önceki gün Perşembe günü hacimli güzel bir mum dikmişti. 440 dolar desteğinin de direncinin de üstünde bir kapanış gelmişti. Ancak bilanço sonrasında %3.40'lık bir satış yedi ve günü tekrar 440 dolar direncinin altında kapattı.
Pazartesi günü ve önümüzdeki hafta yine 440 doları takip edeceğiz. Direnç olarak Tesla'da 417 dolarda önemli desteğimiz. Çok sorulan hisselere geçelim ve Palantir ile başlayalım arkadaşlar. Bakın Palantir kısa vadedeki şu düşenini kırdı. Hacimler düşük. Hacimlerin düşük olmasının asıl sebebi de çünkü burada bu düşen çok önemli değil aslında ama bunu gösterdim. Bir düşen vardı, kırdı. Burada en önemli nokta Palantir için son videoların hepsinde bahsediyorum. 190 dolar bakın. Buradaki zirvesini hacimli bir kırılış gelirse tekrar Palantir'de güçlü bir yükseliş ivmesi yakalanabilir. Hatta burada benim de bir alarmım var. Sizin de bilginiz olsun. 190 doları burada çok önemli takip edeceğiz. Aşağıdaki en önemli desteğimiz 50 günlük ortalamamız. Çünkü biliyorsunuz çok uzun süreler boyunca 50 günlük ortalama çok güzel destek oldu. Bakın bu bölgelerde ve burada destek oldu. O nedenle Palantir için 50 günlük ortalama çok önemli desteğimiz. Evet, AMD'ye geçelim. AMD'de de bakın burası önemli bir dirençti. Cuma günü burayı hacimli bir kırılımla aştı ve %7.63'lük çok iyi bir artışla günü kapattı Cuma gününü. Artık burada bakın Fibonacci seviyemizi de çizdim. 320.51 dolar yani yaklaşık 350 dolar orta kısa vadedeki bence AMD'nin hedefi olacaktır. Çok önemli desteğimiz de yine önceki zirvesi 227 dolar diyebiliriz AMD için. Mikron'a geçelim arkadaşlar. Mikron'da bakın buradaki yükselen kanalda yükselişine devam ediyor. Önceki haftaki düşüşlerde bile bu kanalın altında kapanış hiç yapmadı. Burada bir hafif gap down'lu açılış yapmış ama tekrar hemen kapanışı kanalın içinde yapıp zaten Cuma günü de %6'ya yakın bir yükselişle günü tamamlamış. Burada tamamen şu anda kanal takip edilebilir. Önümüzdeki hafta yaklaşık 230-235 bandı direnç olacaktır Mikron için. Yine 205-210 dolar civarı da destek olacaktır. Aralık veriyorum çünkü gün geçtikçe bakın buradaki destekler de dirençler de yükseliyor. O nedenle siz de bu kanalı çizerek destek dirençlerinize karar verebilirsiniz Mikron için. Marvel'e geçelim arkadaşlar. Bunu Twitter'da yazmadım. Buraya bıraktım. Marvel'de trade amaçlı almıştım. Stop oldum. Neden stop olduğumu açıklayayım. Çünkü benim için şu bölge çok önemliydi. Bu bölgenin altında kapanışı yaptı. Hacimlerde yüksekti. Stop oldum. Yalnız burada Golden Cross geliyor. Bilginiz olsun. Golden Cross iyi bir işaret. Ancak tekrar 85-86 dolar üstündeki kapanışlar çok önemli. Tekrar buranın üstüne atması lazım. Atamazsa bakın burada bir temas var. Geri çekilmiş. Doji'ye yakın bir mum bırakmış. O zaman bu sefer düşüş onayı alır ve buradan devam eder. O nedenle 85-86 dolar üstü kapanış çok önemli diyelim Marvel için. Aşağıda ise destekleri 77 dolarda zaten hem 200 günlük hem 50 günlük ortalaması var. Evet, data center'lar çok dayak yedi ama Cuma günü çok ciddi yükselişler yaptı. Hemen hepsi Nibius'ta bunlardan biriydi. %10.46'lık bir yükselişle hacimde bakın yüksek, güzel, önceki günden fazla. Ortalamanın da hemen çok az altında diyebiliriz. Fena olmayan bir yükseliş geldi. Şuradaki başlayan düşüş trendini kırdı. Benim için sadece bu değil, bir de 115 dolar üstünde, yani şu bölgedeki kapanış önemliydi. Onun da üstünde kapanış geldi. Artık ilk desteğimiz 114.85 dolar, 115 dolar civarı diyebiliriz önümüzdeki hafta için. Direnç ise 135 dolar Nibius'ta. Evet, Upstart'a geçelim. Upstart'ta da burada bir fake atıldı. Gördüğünüz gibi burası önemli bir destekti. Sonrasında ise tekrar yatay direnci olan 55 doları test etti. %1.13'lük bir artış geldi. Cuma günü. Burada çok önemli nokta 56 dolar bölgesi. 56 dolar bölgesi üstünde kapanışlar önemli ki şuradaki yapıyı bozsun, yani dip yapısını tamamlamış olsun demek için artık bu bölge 56 bölge üstünde kapanışlar önemli. Burada da ters bir durum var. Bakın 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamayı aşağıya kıracak gibi duruyor. Yani dead cross burada da oluşacak gibi duruyor. Bu da elinde olanlar için dikkat edilmesi gereken bir nokta Upstart için. Evet, Oscar'a geçelim. Oscar Cuma günü %1.68'lik bir düşüşle tamamladı. 50 günlük ortalamanın hemen üstünde diyebiliriz. Bakın burada yükselen bir trendi vardı. Onu da aşağıya kırmış. Oscar için söyleyeceğimiz şey aslında şu. Bakın buradan bir düşen çizdim. Bu düşeni yukarı kırdığında devam edebilir. Aşağıdaki ise desteklerimiz 50 günlük ortalaması ve 17.30 civarındaki 100 günlük ortalaması ve yatay desteği. Evet, Cuma günü Oklo'da güzel hareket yapanlardandı. Yani çok sert geri gelenler, önce çok iyi yükselenler çok sert geri geldi. Şimdi de yine aynı şekilde çok sert geri gelenler
iyi yükselişlerle devam ediyor. Piyasa toparladığı gibi. Oklo'da da güzel bir yükseliş geldi. %9 civarı bir artışla Cuma gününü kapattı. Ancak tam bakın burada düşen çizgisinin direncinde kapanış geldi. Pazartesi günü bu bölge takip edilecek. Bu bölgenin üstünde eğer hacimli bir mum gelirse Oklo yukarı devam edecektir. Aşağıdaki en önemli desteğimiz de 130.38 dolar. Evet, HUD'a geçelim. HUD'da da bakın burada bir düşen ve üstünde kapanış geldi. Swing trade fırsatları videomda da vardı. Sonrasındaki gün ise %4'lük bir artışla günü kapattı. HUD benim zaten yatırım içinde beğendiğim hisselerden ve 50 günlük ortalamaya temas geldiğinde yatırım portföyüme eklemiştim. Burada önemli direncimiz bakın bu kırmızı ortalamayı hep anlattım size. Üstünde iyi, altında kötüydü. Yine burası direnç olarak bence çalışacaktır. O nedenle önümüzdeki hafta 150 dolar civarı burada direnç olarak izlenebilir. Önemli desteğimiz ise 2618 Fibonacci noktası olan 127 dolar. Limonade'i de Twitter'a attım biliyorsunuz. Şu düşen kırıldığında acaba buradaki gibi bir copy paste olur mu ya? Burada da düşen kırıldığında güzel yükseldi. Burada da düşen kırıldı. Bakalım neler yapacak diye. Cuma günü sınırlı bir hareket yaptı. Çünkü 50 günlük ortalamasını aşamadı. Burada bir baskı yedi. %1.46'lık bir yükseliş geldi. Cuma günü yine takip edeceğimiz nokta önümüzdeki hafta 50 günlük ortalaması önemli direncimiz. O da 53-54 civarı olacaktır. Aşağıda ise desteğimiz yine 47-48 dolarlarda diyebiliriz. Evet, İran de çok kuvvetli bir yükseliş yaptı. Cuma günü %12.60'lık yani %13'e varan bir yükselişle kapattı. Hacim önceki günün üstünde, düşeni kırdı. Buradaki önemli yatay desteği de 58 civarıydı. Onun da üstünde kapanış yaptı. Hatta tek mumda bakın epey bir dirençleri kırmış. Şurada yükselen bir trendi vardı. Burada biraz üstüne taşmıştık. Burada biraz altına. Şimdi tekrar o trende kendini atmış görünüyor. İyi görüntü veriyor şu anda İran. Kuvvetli duruyor. 58 dolar destek olacak şekilde takibe devam edilebilir. Yukarıdaki direnci ise hem kanal direnci hem de zirvesi olan 74 dolar civarı da direnç olarak önümüzdeki hafta izlenebilir. Evet, Sofa'ya geçelim arkadaşlar. Bu hafta bilançosu gelecek şirketlerden, benim de beğendiğim şirketlerden biri. 28.58 önemli desteği, 30.30 dolarda önceki zirvesi olan önemli direncimiz. Bakalım bu hafta nasıl bir bilanço gelecek ve nasıl bir performans sergileyecek, bunu da göreceğiz. United Health'e geçelim. Burada biliyorsunuz gap'i kapatır demiştik. Kapattı. Ondan sonrasında bir geri çekilme yaptı. 362 dolar yine önümüzdeki hafta desteğimiz olacak. Cuma günü onun hemen üstünde bir kapanış geldi. Sonrasında ise tekrar 376-377 dolar önemli direnci United Health'in. Evet, CrowdStrike'da çok uzun zamandır buradaki kapanış önemli diyorduk. 516-517 dolar yani buradaki zirvesinin üstündeki kapanışı önemsiyordum. Evet, o kapanış Perşembe günü geldi. Hacme de bakın, bu mumun hacmi yukarıda. Hem ortalamanın çok üstünde hem de önceki günlerin çok üstünde. O nedenle bu kırılım güzel ve önemli bir kırılım. 516 dolar burada destek olacak şekilde devam edilebilir. İlk direncimiz ise 552.98 yani 553 dolar diyebiliriz. AppLovin SEC soruşturmasından sonra epey bir düşüş yapmıştı. Sonrasında bir dip çalışması yaptı. Şimdi ise bakın buradaki düşeni kırdı. Sonrasında ise şuradaki yatay desteğinin direncinin de hemen üstünde 620 dolarda bir kapanış geldi. Önümüzdeki hafta 617 doların korunması bence çok önemli. Eğer tekrar burada aşağı atarsa çünkü burada konsolide olmaya devam edebilir. Ancak burada kapanışlar gelirse yani 617-618 dolar üstü kapanışlar gelirse 670 doları hedefleyebilir. AppLovin'i de bu hafta takip ediyor olacağız. Evet, Rubrik'e geçelim. Rubrik bu bölgede patinaja devam ediyor arkadaşlar. 200 günlük ortalamanın altında kapanışlar yaptıkça satış baskısı artacaktır. Buradaki önceki dibine de zaten neredeyse iğne atmış. Tekrar test etme olasılığı var. Yani 73-74 dolarları tekrar test edebilir. Burada acaba şu şekilde bir ikili dip formasyonu yapıp mı kalkacak? Yoksa artık bu dibin de altında yeni dipler mi arayacak? Onu da buradaki kararına göre, eğer gelirse 73-74 dolardaki kararına göre bakacağız.
ASTS'ye geçelim. ASTS'de buradan önemli bir satış yedi biliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam bir hisse sulandırma haberi vardı. Onunla birlikte bu satış geldi. Şimdi ise önemli bir direnci olan 73.99 yani 74 dolar direncine çok yakın bir yerde kapattı. Bu hafta da orayı direnç olarak takip edeceğiz. Eğer üstünde kapanış gelirse 81 dolar sıralı direncimiz olacak. Aşağıda en önemli desteğimiz ise 67 dolarda ASTS'nin. Evet, değerli metallere geçelim arkadaşlar. Değerli metallerde tabii ben Trend Kulübü'ne ve başlangıç seviyesi katıl üyelerine bunları her gün değerlendiriyorum. Şu mum geldiğinde artık altında da short denenebilir. En azından 4200 üstündeki kapanışlar stop olacak şekilde demiştik. Şu anda hala aynı pozisyon devam ediyor. Hatta burada bir ters bayrak görüntüsü de, gövdeler çok kısa ama var. Yani çok kararsız mumlara yakın mumlar atmışız burada. Tekrar aşağı mı devam, yukarı mı devam? Bunu hafta içi göreceğiz bakalım. Evet, burada da gümüşle ilgili şu kapanış bakın hem çok hacimliydi hem de önceki günkü mumu yutmuştu. Burada da eğer bir short fırsatı, herkes altın ve gümüşte çok yükseldiği için short fırsatı arıyordu. Gümüş için de burada söylemiştim. Short artık bakılabilir diye, sonrasında zaten çok ciddi bir düşüş geldi. Spot'ta bile bakın %8,5'a yakın bir düşüş gelmiş. Şu anda %48.50 dolar önemli destek olacak şekilde devam ediyor burada. Yukarıda ise 50.25 dolarda önemli direncimiz gümüş için. Evet, Bitcoin'e geçelim arkadaşlar. Bitcoin'de de toparlanma sinyalleri çok hafif var gibi ama çok güçlü değil bakın. Hacimler çok düşük. Zaten hafta sonu hacim şu anda çok düşük. O nedenle çok da güvenmemek lazım hafta sonu gelen mumlara. Burada bir düşen kırılımı var ama dediğim gibi fake çıkma ihtimali de çok yüksek. Çünkü yukarıda 50 günlük ve 100 günlük ortalama var. Hacim hafta sonu olduğu için hacim de çok düşük. Aşağıda 200 günlük ortalamanın altına kırılım gelirse satışlar sertleşebilir. Ethereum'a geçelim arkadaşlar. Ethereum'da da benzer durum geçerli. Bakın burada bir konsolidasyon süreci var ama hacimler çok düşmüş. 50 günlük ortalama artık bakın eğimi buralarda yükselişti. Burada biraz yatay, artık iyice aşağıya kırdı ve 100 günlük ortalamayı da aşağı kesecek gibi duruyor. Eğer ciddi bir yükseliş gelmezse kısa sürede. O nedenle burada da satış baskısının süreceğini düşünüyorum. En azından 4250 dolar üstüne atması lazım rahatlaması için Ethereum'un. Solana'ya geçelim arkadaşlar. Burada da bakın 100 günlük ortalama ile 50 günlük ortalama arasında bir konsolidasyon süreci devam ediyor. 200 günlük ortalaması bakın çok önemli destek olmuş. Buralardaki temaslar çok önemli. Burada da çok ciddi bir iğne atıp yine üstünde kapanış gelmiş. O nedenle elinde Solana tutanlar 177 dolar, yani daha doğrusu 200 günlük ortalama, bu değişebilir günden güne. Çok önemli desteği, altındaki kapanışlarda çok dikkatli olması gerekiyor. Ripple'a geçelim. Ripple şu anda 200 günlük ortalamanın hemen üstünde fiyatlanıyor. Bu bölgede bakın altında konsolide olmuş. Ancak hacim tabii ki düşük. Dediğim gibi hafta sonu hacimleri düşük oluyor. Eğer 200 günlük ortalama üstünde kapanış gelirse 2.74-2.77 bölgesi 50 günlük ortalamada burada önemli desteği. Aşağıda ise 2.30 çok önemli direnci desteği olarak karşımıza çıkıyor Ripple'ın. Evet arkadaşlar, hafta sonu piyasa analizi ve değerlendirme videosunun sonuna geldik. Umarım önümüzdeki hafta çok iyi olur. Yoğun bir hafta, hem veri akışı hem de bilançolar açısından bizi bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.